Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda Mazda 3 aracımı sizlere tanıtacağım. 40.000 kilometredir kullanıyorum. Oldukça uzun tecrübelerim oldu. Artısıyla eksisiyle şeffaf bir şekilde masaya yatıracağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Mazda 3 herkesin çok sevdiği fakat pek çok kişinin aslına bakarsanız tercih etmediği bir model. Özellikle Türkiye'de bu geçerli. Avrupa'da ve Amerika piyasasında çok fazla satmasına rağmen ve çok fazla ödül almasına rağmen Türkiye'de istenen satış başarılarını elde etmiş bir model değil. Fakat yola çıktığınızda insanlar kesinlikle bu araca bakıyorlar. Bence bu kasa için söyleyeyim, en çok yakışan renk kırmızı. Hem kışın hem yazın kullandım. Güneşin altında çok güzel duruyor, gölgede çok güzel duruyor, gece çok güzel duruyor. Kesinlikle eğer bir Mazda 3 alacaksanız, eğer bu kasayı alacaksanız kırmızı rengini tavsiye ederim. Güzellik göreceli bir kavram fakat bence Mazda tasarımcıları çok güzel işler çıkartmışlar. C segmentinin bana göre en güzel aracı Mazda 3. Aracın ön tarafına bakıldığında sanki avına her an saldırmak üzere olan bir köpek balığı figürü izlenimi var. Ön tarafta panjurun farlarla birleşmesi bu akıcılığı yine destekleyen unsurlarda ve araca yandan bakıldığında 18 inçlik jantlar araca eşlik ediyor. Power donanımıyla birlikte. Bu arada aracımız Mazda 3 Power Sense 1.5 dizel modeli. 215, 45, 18 biraz aslına bakarsanız arada kalan bir lastik ebatı fakat artık Türkiye'de bulunması kolay bir lastik diyebilirim. Üzerinde gelen lastikler Dunlop, biraz sert bir lastik. Yaklaşık 40.000 kilometre oldu bende bu aracı kullanalı, dediğim gibi ömründe az çok tamamlamak üzere. Aynalara geldiğimizde aynalar biraz daha diğer araçlara göre geride tasarlanmış. Bu da sürücüye biraz daha yakın olmasını sağlıyor. Mazda kusursuzluğuyla, az arıza yapmasıyla bilinen bir marka fakat benim ne hikmetse hem sol hem sağ aynam serviste değişti. Otomatik katlama sisteminde bir sıkıntı çıktı. Bunu da hemen unutmadan paylaşayım sizlerle. Arkaya doğru geldiğiniz zaman şöyle kupvari bir tasarım var araçta. Bu da sportifliğe güzel bir katkı sunmasına rağmen bagaj hacminde biraz daha düşük bagaj hacmini size sunuyor. 419 litrelik bir bagaj hacmi var. Yükleme eşiği de birazdan göstereceğim. Çok fazla geniş değil ne yazık ki. Gördüğünüz gibi yükleme eşiği biraz dar. Genellikle orta boy 3 tane valizi buraya sığdırabiliyorum. Aldığımda benden önceki sahibi sağ olsun güzel bir bagaj havuzu almış. Arka tarafta şöyle iç tarafını göstereyim. Güzel bir lastik şişirme aleti var. Aynı zamanda kimyasal bir maddeyle aracın lastiğini tamir edebiliyorsunuz. İlk yardım kitini buraya koydum ve şurada saklı bir göz var. Burada da aracı yıkadığım zaman kullandığım aletleri buraya koyuyorum. Burada güzel bir saklama gözü var. Kapıyı kapatmadan önce de arka koltukların buradan katlandığını söyleyeyim. Aracın içine geçtiğimiz zaman sınıf ortalamalarında bir iç hacime sahip. Daha önceki aracımız Toyota Corolla'ydı. Burada bir şaft tünelimiz yoktu. Fakat burada ne yazık ki bir şaft tüneli var. Bu üçüncü yolcuları biraz rahatsız edecektir. Sol tarafta herhangi bir saklama gözü yok. Sağ tarafta bir tane saklama gözümüz var. Arka tarafta herhangi bir hava çıkışı yok. Keşke olsaydı dediğim özelliklerden biri. Yine burada kablomuzu görüyorsunuz. Burada USB kablosu verilmemiş. Ön taraftan arkaya bu şekilde çocuklar için bir USB kablomuz var. Kol dayamamız var. Dik duruyor. Genelde Japon araçlarında çok fazla dik durmaz. Güzel 2 tane bardağımızı buraya koyabiliriz. Buradan ne yazık ki bagaja erişim yok. Yine bir dezavantaj. Aracın koltuklarını ne yazık ki içeriden yatıramıyorsunuz. Burada herhangi bir düğmeye basıp yatırmak mümkün değil. Burada Isofix bağlantılı koltuk yerlerimiz var. Onun haricinde el tutamaklarımız ve şurada gösterelim. Yaklaşık 1 litrelik suları dahi koyabileceğimiz güzel bir saklama alanı var. Ön tarafta kokpit tamamen sürücüye odaklı ve her şey elinizin altında. Klima düğmeleri ve hassasiyeti premium hissiyatını kesinlikle sağlıyor. Burada multimedyayı rahat bir şekilde komuta edebiliyoruz. Makyajlı modellerde elektronik park freni bulunuyor ve burada sürgülü güzel bir gözümüz var. Arka tarafta ise yine sınıf ortalamalarında eşyalarımızı koyabileceğimiz güzel bir alan mevcut. Şurada güzel düşünülmüş, kablolar sıkışmasın diye 2 tane oyuk bırakılmış ve
kol dayama bunun üzerine geliyor. Yine sınıf ortalamalarında bir torpidomuz var. Bose müzik sistemimiz var. Bundan da sürüşte bahsedeceğim. Oldukça tatminkar bir müzik sistemine sahip. Saklama gözü olarak çok kötü değil. Buraların kadife kaplı olmasını isterdim. Çünkü oraya bir şişe su koyduğumuzda orada az da olsa ses yapıyor işin açıkçası. Yola çıkmadan önce aydınlatmalarla ilgili yine bir şey göstermek istiyorum. Kapıları açtığınız zaman evet buradaki ışıklarımız yanıyor. Bastığımız zaman öndeki ışıklar yanıyor. Fakat şöyle göstereyim. Arkadaki ışığı sadece tek olarak açmak istediğiniz zaman herhangi bir açma kapama düğmesi yok bence. Bu da bir eksiklik. Bu arada aracımda kumanda pillerinin yolculukta veya tatilde bitmesi durumuna karşı CR2025 pillerimi hazır ediyorum. Kumanda pilinin değişimiyle ilgili de bir video yine kanalımda var. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Yine YouTube kanalımda doğal araç kokusu olarak bahsettiğim bir video var. Kahvemi bu güzel kabın içine koyuyorum ve haftada bir değiştiriyorum. Aracım çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Yine o videoyu izleyebilirsiniz. İsterseniz artık yola çıkalım. Araca binerken daha ilk gözünüze çarpan şey fren ve gaz pedalı. Oldukça güzel spor bir tasarıma sahip. Yine aracın orijinal donanımda olan bir özellik. Bu arada araca binmek derken kapı kollarında düğmeler var. Bunlara basmak suretiyle kapılar açılıyor. Halbuki kapı koluna elini koyduğunuzda açılmış olsa çok daha güzel olur veya anahtar cebinizdeyken arabaya yaklaştığınızda kapıların otomatik olarak açılmasını isterdim. Fakat kapıları kapatıp dışarıya çıkıp araçtan uzaklaştığınızda kapılar otomatik olarak kilitleniyor. Bu da güzel bir özellik. Tasarımla ilgili değineceğim. Belki de son noktalardan biri ise start stop tuşu. Arabaya bindiniz, oturdunuz ve pozisyonunuzu ayarladınız. Ne yazık ki arabayı çalıştırmak için start stop düğmesi şuradaki silecek kolunun arkasına perdelenmiş. Burada biraz daha sağ tarafta olmuş olsa daha güzel olurdu. Şimdi isterseniz aracımızı çalıştıralım ve yolumuza devam edelim. Bu arada koltuklarında ısıtmalı olduğunu ön iki koltuk için söylemiş olalım. Emniyet kemerinizi bağladığınızda el freni otomatik olarak kendini bırakıyor. Fakat auto hold özelliği yok. Keşke auto hold özelliği de olmuş olsaydı. Şehir içi dur kalk trafiğinde bu biraz olsun yükünüzü almış olurdu. Şimdi biz manuel olarak bu el frenimizi indirelim ve yolumuza çıkalım. Hareketin ruhu adını vermiş olduğu Kodo tasarım dilini kullanıyor ve araca bindiğinizde oldukça düşük ve tüm kumandalar elinizin altında, güzel bir oturma pozisyonuna sahipsiniz ve buna Mazda Jimba iddia ediyor. Yani at ve binicisi. Multimedya ekranında şu anda Apple CarPlay bağlı. Eğer Android bir telefon kullanıyorsanız yine Android telefonları da destekliyor. Hemen onun altında klima düğmelerimiz var ve klimanın da çift taraflı olduğunu söyleyebilirim. Sadece durduğunda dokunmatik özelliğe sahip bu multimedya ekranı. Bu da güvenlikten dolayı diğer ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Bu da aslına bakarsanız çok güzel bir özellik. Kısa yollar var. İşte home tuşuna bastığınız zaman direkt ana ekrana, navigasyon tuşuna bastığınız zaman diğer ekrana geçebiliyorsunuz. Yani sürüş esnasında Mazda sizin buraya ellemenizi, dokunmanızı istemiyor. Sürüş güvenliğine bir engel olmasını istemiyor. Kararan dikiz aynası da yine uzun yolculuklarda güzel bir donanım. Biraz direksiyondan bahsedeyim. Sol tarafta ses açma kapama, diğer kanala veya diğer şarkıya geçmek için tuşlarımız var. Telefon geldiğinde açma kapama tuşlarımız var. Ve Siri'ye yine buradan direktif verebiliyoruz. Direksiyonun sağında Adaptive Cruise Control kumanda tuşları bulunuyor. Şu sol taraftaki tuşla öndeki araçta olan mesafenizi ayarlıyorsunuz. Set yazan artı veya eksiye bastığınızda moddan açtıysanız istediğiniz hıza bağlıyor. Rest tuşu var burada. Reset tuşu. Daha önce veya en son ayarlı olan hıza otomatik olarak sizi çıkartıyor. Sürüş kısmında ona değineceğim. İşte buradan komuta edebiliyorsunuz. Pedal shift'ler var. Arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu da kesinlikle sportif sürüşe etki ediyor. Vites kolundan da biraz bahsedeyim. Manuele aldığınızda, ileriye ittiğinizde vites küçültüyor. Geriye çektiğinizde vites büyütüyor. Aynı rally arabalarında olduğu gibi. Yine bu da sportif ruhu vurgulayan bir özellik. Genellikle sportif araçlarda
bulunan bir özelliktir. Motordan bahsedelim. 1.5 litre hacminde Skyactiv D motor bulunuyor. 105 beygir gücünde, bu gücü 4000 devirde veriyor. Torku ise 270 Nm, 1600 ile 2500 devir arasında da torku veriyor. Düşük devirlerde torku vermesi güzel bir özellik. Şimdi 105 beygir dedik, 1.5 litre olduğunu söyledik. Rakamlar biraz düşük. Mazda burada çalışırken hem benzinli hem dizel arasında güzel bir çalışma yapmış. Şimdi dizel bir araç, neden benzinli dedim ondan da bahsedeceğim. Oldukça titreşimsiz, oldukça dizel sesini size yansıtmayan, dizelin sarsıntılı çalışma karakteristiğini size yansıtmayan güzel bir motora sahip. Yani Mazda burada en güçlü motoru üretmekten ziyade en konforlu ve en sessiz motoru size sunmaya çalışmış. Yoksa belki bu motordan 120 beygir, 130 beygir güç elde edebilirdiniz ama bu konforu sağlayamazdınız. Biraz da şanzımandan bahsedeyim. Şanzıman da yine Skyactiv teknolojisiyle Mazda'nın üretmiş olduğu 6 ileri bir şanzıman. Vites oranları çok güzel ayarlanmış. Konforlu şehir içerisinde, uzun yolda oldukça düşük devirlerde yüksek hızlar yapabiliyorsunuz. Şimdi biraz onlardan bahsedeyim size. 80 km hızdan sonra tabi düz yolda gidiyorsanız 6. vitese geçiyor araç. 90 ile gittiğinizde 1600 devirde, 100 ile gittiğiniz zaman 1800 devirde, 110 ile gittiğinizde ise 2000 devirde aracı tutuyor. 3000 devirde ise 165 km hıza ulaşıyor. Bu da şanzımanın ne kadar güzel olduğunun güzel bir örneği. Peki motor ne kadar yakıyor? Biraz ondan da bahsedelim, onu atlamıştık. Şehir içerisinde 6-6,5 litre arasında değişiyor. 90'la eğer giderseniz 4 litre, 4.1 litre yakıyor. 110'la gittiğinizde ise 4,5 litre yakıt yakıyor. 120 ile gittiğinizde ise 5 litre yakıyor. Bununla ilgili hem kış lastiğinde hem yaz lastiğinde uzun yolda yapmış olduğum videolar var. Onların linkini de sağ üst tarafa koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada benim manuel ölçümlerimle bilgisayar verileri arasında 0.5 litrelik fark var. Yani Mazda biraz burada size 4,5 litre gösteriyor ama 5 litre yakmış manuelde. Biraz polyanacılık oynuyor ve biraz sizi mutlu etmeye çalışıyor. En son yapmış olduğum yakıt ortalamaları burada gözüküyor. Şu an 40 dakikadır yoldayız. Bu da son 40 dakika içerisinde ne kadar yaktığımızı gösteren gösterge. Şimdi ileride kırmızı ışık yanıyor. Normal start stop olan bir arabada ne yapıyoruz? Geldiğinizde hemen otomatik olarak devreye giriyor. Fakat burada iStop adı verilen bir sistem var. Geldiniz, baktınız, şu anda mesela diyelim ki 30 saniye var. Fren pedalına biraz daha bastığımda otomatik olarak araç stop ediyor. Yani siz durduktan sonra motorun stop etmesi size bağlı. Peki bu sistemin çalışması için neler gerekiyor? Direksiyonun düz olması gerekiyor. Akünüzün şarj durumunun iyi olması gerekiyor ve klima sisteminizin o an çok fazla klima kullanımına ihtiyaç duymaması gerekiyor. Eğer bunlardan biri sağlanmazsa araç iStop'u devreye sokmuyor. 0.3 saniye gibi çok kısa sürede sarsıntısız bir şekilde ayağınızı frenden çektiğinizde otomatik olarak motoru çalıştırıyor. Şu anda olduğu gibi. 40.000 kilometre oldu. iStop özelliğini mümkün olduğunca 30 saniye 40 saniyenin üzerindeki beklemelerde kullanıyorum. Burada sizi teşvik etmek amacıyla kaç tane ağaç kurtardığınızı yazıyor. Ben hala bir tane ağaç bile kurtarmayı başaramadım. Yani araçlarımız çevreye ne kadar zarar veriyor, bunu da burada görmüş oluyoruz. Sürüşle ilgili aracın kesinlikle çok güzel yol tuttuğunu söylemek istiyorum. Zaten sportif karakteri 18 inç jantlarla birleştirilmiş demiştim. Şasi de oldukça rigid. Viraj dönerken zevk alıyorsunuz ve örneğin bir viraja girdiniz. O virajda bir çukur var. Aracın çizgisi kesinlikle bozulmuyor. Limitleri biraz yüksek ve ESP de biraz geç devreye girerek bu kusursuz sportif ruhunu destekliyor. Önde MacPherson, arkada bağımsız bağlantılar mevcut. Bu da sürüş karakteristiğini olumlu yönde etkiliyor. Özellikle arkada torsu çubuğunun olmaması viraj kabiliyetini arttıran güzel bir özellik. Konforu da tabii ki
etkisi var. Head-up display'de ne görüyorum? Head-up display'de aracın hızını görüyorum. Öndeki araçta olan takip mesafemi görüyorum. Eğer biraz fazla yaklaşırsam biraz daha böyle turuncu rengine dönüyor. Kör nokta uyarı sistemini görüyorum. Eğer navigasyon verileri varsa onları görüyorum. Tabela ikazını ve cruise kontrolün hız sabitleme veya sınırlama sisteminin verilerini burada görüyorum. Yani sürüş esnasında head-up display'den aslında neredeyse gözümü ayırmıyorum. Ön tarafa çok fazla baktığımı söyleyemem. Hız göstergesi rakam olarak verilmiş. Devir göstergesi büyük bir gösterge, analog gösterge olarak verilmiş. Buna alışmak da biraz zaman alıyor işin açıkçası. Ama sportif görünüş olarak baktığınızda ise devir saatinin ortada büyük bir şekilde konumlandırılması sportif görünüşe yine pozitif bir etkisi var. Makyajlı kasayla gelen bir diğer güzel özellik G-Vectoring. Peki nedir bu özellik? Örneğin sağa veya sola doğru viraj dönüyorsunuz. Üretmiş olduğu gücü sağ veya sol tekerleğe vererek aracın burnunu o tarafa daha rahat bir şekilde sokmasını sağlıyor. Ben Antalya'da birkaç defa aracı zorladım. Önden kaydırmak bu aracı gerçekten zor. Hele ki asfalt güzelse. Yol tutuşuna güzel bir katkısı var. Peki aynı zamanda başka neye katkısı var? Konfora bir katkısı var. Örneğin şu anda sağdan soldan yan taraftan biraz rüzgar alıyoruz. Bu kadar rüzgar olmasına rağmen çok fazla direksiyon girdisi yapmıyorum. Çünkü otomatik olarak G-Vectoring bunu algılıyor ve düzeltmeyi kendisi yapıyor. Bir diğer güzel özellik G-Vectoring ile gelen, arka tarafta oturan yolcular siz sağa veya sola döndüğünüzde daha az sağa ve sola yatma tepkisi oluyor. Yani dönüş yaparken momenti azaltmış oluyor G-Vectoring sistemi. Hem yol tutuşu hem konfor olarak size dönmüş oluyor. Bununla ilgili videolar YouTube'da var. Detaylı olarak açıp izleyebilirsiniz. Mazda'nın biraz da güvenlik önlemlerinden bahsedelim. Daha önce bir Volvo kullanmadım fakat bir Volvo aracı kadar güvenli bir araç ki üretildiği dönemde Mazda ile Volvo'nun bir ortaklığı vardı. iActive Sense adı verilen bir sistem. Ön tarafta bir kameramız var. Mazda logosunda bir radarımız var. Bununla şeritte okuyor, şeritte sizi tutuyor. Eğer şeritten kayarsanız, örneğin şu anda yapayım, otomatik olarak direksiyonu düzeltiyor ve sizi yolunuza sokuyor. Direksiyonu tutmazsanız, direksiyonu tut ikazı geliyor ve sistem artık devreden çıkıyor. Bunu da söylemiş olayım, tamamen sizi götürmüyor. Solda ve sağda kör nokta uyarı sistemleri var. Çok güzel çalışıyor. Ön tarafta bulunan head-up display'e bir hilal şeklinde sol tarafta veya sağ tarafta bir araç varsa bunu gösteriyor. Eğer sinyal yakarsanız sesli olarak sizi uyarıyor ve motorları veya bisikletleri de algılayabiliyor. Bu sistem kesinlikle güvenlik olarak mükemmel bir sistem olduğunu söyleyebilirim. PowerSense donanımında önünüzde bir yaya veya araç durduğunda hem bunu tespit ediyor hem de fren yapıyor. Siz fren yapmamış olsanız dahi. Geriye giderken, yine park yerinden çıkarken arkada bir çocuk olduğunda veya araç size doğru yanaştığında otomatik olarak fren yapıyor. Geri kamerası görüşünün dışında bir araç olsa bile arkada bulunan radarlar daha uzakta olan bir aracın ikazını size sesli olarak veriyor. Bu sayede görünmeyen bir aracı veya farını yakmamış bir aracı burada ikaz olarak size söylüyor. Şimdi biraz da cruise kontrolden bahsetmek istiyorum. Burada Mazda mühendisleri çok güzel işler çıkartmışlar. 30 kilometreden itibaren 200'e kadar cruise kontrol çalışıyor. Bazı araçlarda cruise kontrolü özellikle hani şöyle anlatayım. Şu anda mesela ben 80 ile gidiyorum. 100'e aldığınızda 100'e gitmek için aniden son gaz verir ve sizi 100'e getirir. Daha sonra da orada şöyle bir silkelenirsiniz. Fakat burada Mazda'da böyle bir şey söz konusu değil. Sanki usta bir şoför gaza basıyormuşçasına hızınızı arttırdığınızda araç çok güzel bir şekilde hızlanıyor ve 100 kilometreye artık yaklaştığında yavaş yavaş o hızlanma hızını azaltıyor ve kesinlikle bunu hissetmiyorsunuz. Aynı zamanda fren yapma özelliğine sahip. Nasıl fren yapma özelliğine sahip? 100 ile gidiyorsunuz. Önünüzde 70 ile dönebileceğiniz bir viraj var. Eksiye basıp süratinizi 70'e aldığınızda araç önce motor freni, daha sonra frene basmak suretiyle hızınızı azaltıyor. Bunun şöyle güzel artıları var. Örneğin dik bir bayırdan aşağı iniyorsunuz. Karlı olabilir,
Ya da uzun bir bayır olabilir. Fren pedalına da sürekli basmak istemiyorsunuz. 50 kilometreye alın. Araç 50 kilometre hızla aşağıya doğru iniyor. Veya karlı bir havada 30 kilometreye alın. 30 kilometre hızla sizi aşağıya doğru indiriyor. Yani uzun yolda buradan hızımı ayarlayıp yolculuğuma devam edebiliyorum. Yine cruise kontrolde çok güzel bir özellik. Örneğin viraja gireceksiniz fakat 110 km hıza ayarlamışsınız ama araç orayı 110 ile dönmesi mümkün değil. Girdiğiniz viraja otomatik olarak bunu sensörler algılıyor. Direksiyon açısı ve aracın vektörel sensörleri sayesinde 110'dan 100'e veya 90'a kadar aracı daha konforlu, daha emniyetli dönecek bir hıza düşürüyor. Virajdan çıktıktan sonra ise tekrar eski hızına aracı sokuyor. Bu da yine güvenlik anlamında benim pek çok arabada bulamadığım, görmediğim, belki de bilmediğim bir özellik. Bu arada biraz ses yalıtımından da bahsedeyim. Çok fazla yol sesi yok Mazda'nın bu makyajlı modellerinde, biraz üzerinde çalışılmış fakat 18 inçli jantlarında etkisiyle lastik sesini aldığını söyleyebilirim. 110-120 bandından sonra içeriye rüzgar sesi de geliyor. Yani ortalamalarda bir ses yalıtımı var. Tabii ki bir Alman arabası kadar yalıtım hususunda konforlu olmayacaktır. Biraz da trim seslerinden bahsedeyim. Hemen bu multimedya ekranın altından zaman zaman kötü yollarda biraz da olsa trim sesi geliyor. Müzik sistemi, Bose'nin müzik sistemi var. Çok güzel, berrak, harika müzik dinliyorsunuz. Bu araçta en sevdiğim şeylerden biri de belki de müzik dinlemek. Doya doya dinliyorsunuz. Sesi en yüksek seviyeye aldığınızda dahi seste herhangi bir bozulma olmuyor. Fakat Billie Eilish dinliyorsanız, evet, düşük frekanslı özellikle bas seslerde kapı kumandalarının olduğu yerden biraz olsun trim sesi geliyor. Hem müzik sistemi hem de trimlerle ilgili, trim sesleriyle ilgili de yorumumu yapmış olayım. Aracın bakımları her 10.000 veya 1 yılda yapılıyor. Kitapçığında 6 ay diyor fakat Mazda 1 yılda kabul ediyor. Zaten 6 ayda bir kan tahlili vermiyoruz. Yani çok kısa bir aralık. 10.000 ve katlarında filtreler değişiyor. 30.000'de mazot filtresi değişiyor. 100.000'de alternatör kayışı, şanzıman yağı ve tüm sıvılar değişmiş oluyor. En ağır bakımı 100.000'lik bakım. Ben en son 40.000'lik bakımını yaptım. 10.000 bakımıyla aynı. Polen filtresi normalde değişmiyor. 20.000'de bir değişiyor. Fakat ben temizliğe biraz önem verdiğim için belki 10.000'de bir değişmesini talep etmiştim. 3.000 lira tuttu bugünün fiyatıyla, Temmuz 2022 fiyatıyla. Tasarımla ilgili bir diğer sıkıntı, otoparka gireceksiniz, bagaj kapısını açmak istiyorsunuz. Herhangi bir düğme yok. Kapılar açıksa bagaj kapısı da otomatik olarak dışarıdan açılabiliyor fakat içeriden bir düğme yapmamışlar. 4 kapıyı otomatik olarak kilitlemek için sürücü kapısını kilitlemeniz gerekiyor. Yine onun için de ayrı bir düğme, tuş ne yazık ki yok. Bence yine bunlar tasarım olarak eksiklikler. Belki bir Japon aracının klasiği. Sürüş modları araçta bulunmuyor. Keşke bu da olsaydı. Benzinli araçlarda var fakat dizel araçlarda yok. Bazen sportif kullandığımda, yakıt fiyatları artmadan önce diyeyim, bu modu istiyordum. Şu anda da Eco modu isterdim işin açıkçası. Cam suyu azaldığında herhangi bir uyarısı yok. Bu da olması gereken bir özellik. Direksiyonda sesi kısmak için bir düğme bulunmuyor. Şöyle göstereyim. Ses açma ve kapama düğmesi burada. Üzerine basmanız gerekiyor. Örneğin müzik dinliyorsanız anahtarla camları açıp kapamayı isterdim. Bu da olsa güzel olurdu. Özellikle yazın aracın içi sıcakken kumandayla açıp kapatmak güzel olurdu. Fakat yok. Bildiğim kadarıyla bu da bir kitle yapılıyor. Fakat ben orijinalini bozmak istemediğim için bunu taktırmadım. Yine olmayan bir özellik Renault'larda bile var. Küçümsemeyeyim bu arada Renault'u. Çok güzel işler çıkartıyor. Araç hızlandığında kapıların otomatik olarak kapatılmasını isterdim. Bu arada kapı açık uyarısı var. Fakat hangi kapı açık onu söylemiyor. Lastik basınç uyarısı var. Fakat hangi lastiğin basıncının düşük olduğunu göstermiyor. Bu da eksi yönlerinden biri. Güvenlik sistemlerinin çalışması için kameranın ve ön tarafta bulunan radarın temiz olması gerekiyor.
Yani camınızın temiz olması gerekiyor ve ön tarafta bulunan radarın temiz olması gerekiyor. Kış aylarında buralara kar birikme durumu oluyor ve böyle bir durumda bu sistemler devreden çıkabiliyor veya çok soğuk olduğunda üst tarafta bazen buğu oluyor. Bu buğu çözülene kadar biraz beklemeniz gerekiyor. Birkaç defa da bununla karşılaştım. Onun haricinde bu sistemle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Emniyet kemerinizi bağladığınız müddetçe güvenli bir şekilde bu sistemi çalıştırabiliyorsunuz. Yine beğenmediğim bir özellik ne yazık ki şuradan tripi mesela sıfırlamak istiyorsunuz. Burada bir çubuk var. Eski araçlardan kalma bir özellik, basıp buradan kapatıyorsunuz. Bence yine bu kadar teknolojik bir araca, head-up display'i olan bir araca yakışmayan bir özellik olmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Elimden geldiğince artılarını, eksilerini anlatmaya çalıştım. 40.000 kilometre oldu. Oldukça da tecrübe sahibi oldum bu araçla ilgili. Pek çok özelliğini öğrendim. Bu arada gece yapmış olduğunuz yolculuklarda uzun far asistanımız var. Bu da çok güzel çalışıyor. Gözünüzü yormuyor. Önde bir araç gördüğü zaman o tarafı hemen kapatıp diğer tarafı aydınlatıyor. Ondan da kesinlikle bahsetmem gerekiyordu. Videoyu artık sonlandıracağım. Sorularınız varsa yoruma bırakmayı unutmayın. Açıklama kısmına tüm tecrübelerimi aktarıyorum. Belki hem sürüş esnasında hem de işte bu videoyu çekerken bu kadar da çok fazla tecrübem yok. Atlamış olduğum kısımlar vardır. Açıklamalarda onlara değineceğim. Sorularınız varsa dediğim gibi yoruma bırakmayı unutmayın. Ve özellikle Mazda sevenleri kanala abone olmaya davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.